Real Madrid orta sahaya bir transfer daha yapıyor. Mourinho Arda Güler hakkında ne düşünüyor? Arda Güler'in antrenmandaki performansı herkesi şaşırttı. Mourinho takımda görmek istemediği futbolcuyla özel olarak konuştu. Real Madrid'den haberler hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Çok garip bir videoyla karşınızdayız. İnanılmaz haberler var. Hepsine tek tek göz atacağız. Bu yeni gelen transferle beraber de yeniden bir Real Madrid kadrosu oluşturacağım arkadaşlar. Real Madrid Başkanı Perez'den Rodri üzerine U dönüşü. Bugüne kadar Real Madrid Başkanı transferi engelliyordu. Ancak bugünkü görüşmelerin ardından Rodri'yi imzalamaya artık çok daha açık. Matteo Moretto'nun haberine göre bu arada. Real Madrid, Rodri'nin anlaşmasını zaten garantiledi. Taraflar sözleşme şartlarında tamamen uyumlu. Ancak Manchester City ile müzakereler henüz başlamadı. Bu haberin başlığıydı arkadaşlar. İlerleyen haberlerde de buna değineceğim. Real Madrid Perşembe günü Valdebebas'ta seyircisiz bir hazırlık maçında AD Alcoron ile karşılaşacak arkadaşlar. Evet, bu maçı TV'de verirler mi bilmiyorum ama yine takip etmeye çalışırız. Antrenman maçı olacak zaten. Jose Mourinho notlarını tutuyor, derin düşüncelere dalıyor. Bakalım neler olacak, yani hiçbir şey beklemiyorum ben bu antrenörden ya. Son dakika Jose Mourinho Rodri'yi Real Madrid'e istiyor. Arkadaşlar kötü haberler ya. Son dakika Jose Mourinho Rodri'yi istiyor. Yine haberler bu yönde. Rodri Real Madrid'e katılmak için çıldırıyor. Real Madrid Rodri'yi transfer etmeye karar verdi. Son saatlerde durum tamamen değişti. Perez'den dolayı değişti. Onu daha önce elenmiş saymaktan şimdi tamamen peşine düşmeye geçtiler. Büyük ihtimalle Mourinho ısrar etti. Evet, her yerde bu haber, o yüzden aldım arkadaşlar. Real Madrid ve Rodri kendi aralarında anlaştılar. Manchester City ile müzakereler başlamadı. Manchester City'ye Rodri'nin Real Madrid'e katılmak istediği bildirildi ve kulüp buna engel olmayacakmış. Keşke olsaydınız. İngiltere Premier Lig kulübü Manchester'daki yıllarca süren hizmetleri için minnettar ve Real Madrid ile müzakerelerde herhangi bir sorun çıkarmayacak. Orada da bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Evet, Rodri'nin Bellingham ile ilgili yaptığı açıklama. Şimdiye kadarki sevdiğim en iyi İngiliz oyuncu. Bellingham diyor arkadaşlar. Hepsi birbirini pohpohluyor. Ve geçtiğimiz sezon Arda Rodri'ye ne yapmıştı? Pas gibi yerlerde süründürmüştü. Arda ile Rodri aynı bölgede oynamıyor diyen insanlar var. Arkadaşlar, Arda herhangi bir mevkide boşluk bulursa orada oynamak zorunda. Çünkü burası Real Madrid. Ama Real Madrid'de de Arda Güler gibi bir oyuncu yok. Onu da söyleyelim, not düşelim. Evet, şimdi yeni gelecek olan oyuncularla beraber yine bir kadro oluşturalım. Cucurella'yı falan aldık buraya. Konate bu arada gördüğüm en kötü stoperlerden birisi. Real Madrid orta sahaya oyuncu alacağına defansa oyuncu alması gerekiyor. Gerçekten yine yanlış bir transfer stratejisiyle ilerliyorlar. Batıracaklar bu sezonu da. Rodri'yi aldın, oynatmak zorundasın. Dünya Kupası'nda oynamayan arkadaşımızı çıkarıyorum, hiç kimse kusura bakmasın. Hadi çıkarttık. Valverde ile ikisi mi oynayacak arkadaşlar? Tamam. Bernardo Silva var, ne yapacağız? Kim çıkacak? Nasıl yapalım o işi? Var mı sizin bir fikriniz arkadaşlar? Mourinho Arda Güler'i burada düşünüyor da Arda Güler'in, yani bilmiyorum arkadaşlar. Burada da oynar. Bu arada idmanlarda buralardan çok güzel golleri var. Çalımlayıp attığı goller var. Birazdan onları da göstereceğim. Bernardo Silva var arkadaşlar. Yani kim, nasıl, nerede oynayacak? Rodri buraları alsa Arda demek ki yine çıkacak, çünkü Bernardo Silva da yedek oturmaz. O zaman buraya gelecek Bernardo Silva, işte ikinci yarı 65. dakika 70. dakika. Bana kalsa Arda 90 dakika oynamalı ama öyle de olmuyor arkadaşlar. Tchouaméni ne yapacak? Sürekli yedek mi oynayacak? Kimse yedek durmaz arkadaşlar. Tchouaméni falan yedek durmak istemez. Yani kadro karışmış durumda. Ben onu size söyleyeyim arkadaşlar. Arda Güler oysa ki en güzel yerinin olacağı yer burası. Yani Valverde de geçen sezon çok iyiydi ama bilmiyorum. Yani bu ikisi yan yana oynasa Valverde çıkar arkadaşlar. Yine Arda buraya gelse bile buraya Bellingham'ı çekmek zorundasınız. Gol attığı Dünya Kupası'ndan sonra burada oynayacaktır. Yani sadece gol attı biliyorsunuz. Evet, yani böyle olur. Var mı başka fikri olan? Arda şurada oynar, burada oynar. Bir de Olise falan gelirse arkadaşlar iptal. Tabii ki de iptal yani. Bakalım neler olacak? İzliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Bu arada arkadaşlar transfer haberi videosu yaptım. Onu da diğer kanalıma yaptım. Linkini bırakırım, yorumlara da sabitlerim. O videoyu da izleyin lütfen. Arda antrenmanda Kamavinga'ya karşı arkadaşlar. Yine Kamavinga bacakları falan kapatmış. Sırtına oklava yemiş gibi duruyor. Arda onu çalımlamıştır büyük ihtimalle. Çünkü çok formda geldi Arda. Arda deli ne gol ama burada Carreras'ı düşürüyor. Sonra önüne bir oyuncu daha geliyor ve onlara güzel bir çalım atıyor. Sıfır açıdan, bu açıdan arkadaşlar golünü de asıyor. Yani o gösterdiğimiz
bölgede oynadığı yerde bunu yapıyor. Bakalım orayı yine tekrardan çözebilecek mi? Arda farklı görünüyor. Bak herkes bu yorumları yapıyor arkadaşlar. Daha güçlü, daha hızlı, olgunlaşmış. Daha mutlu. Geçen sezon zaten onun niteliklerinden bir tat almıştık. Ama bence yakında gerçek Arda'yı görmeye başlayacağız. Arda Güler artık kendini kanıtlamak zorunda değil. Zaten kendisini kanıtladı. Arda Güler'in artık prime'ını açması gerekiyor. Mecbur erken yaşta bu prime'ını açması gerekiyor. Çünkü Arda'da bu yetenek var. Real Madrid'de de bunu yapmanız gerekiyor. Yaşın falan hiçbir önemi yok burada. Real Madrid TV Arda Güler'in antrenmanlara dönüşüyle ilgili haberi, çok da güzel klipler hazırlamışlar. İdmandan görüntüler var. Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller var. La Liga'da atılan en uzak mesafeden attığı golün görüntüleri, her şeyi koymuşlar. Güzel bir klip olmuş. Bu sunucu ablamız da Arda Güler'i övüyordu bol bol. Bu arada Mourinho Arda Güler'in attığı paslardan sonra bir sürü övgü kelimeleri, sözcükleri söyledi. O antrenman videolarını altyazılı olarak izleyin. Orada neler dediğini duyarsınız. Gerçekten Mourinho'yu etkilemiş durumda aslında Arda. Ama neden Rodri'yi istiyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle o zaman Tchouaméni'yi falan kessinler. Arda kesilecek bir oyuncu değil. Çünkü Arda gibi üretken, game changer, oyunu değiştiren, pozisyon üreten bir oyuncusu yok. Tchouaméni pozisyon üretemez arkadaşlar. Tchouaméni sadece orada deli dana gibi savaşır. Ki onu da çok fazla yapmadı geçen sezon. Mbappe'ye Mourinho ile ilgili soru geliyor. Mourinho'yu görmek için heyecanlı mıyım? Evet evet diyor arkadaşlar. Surat ifadesi de bu şekilde. Geçtiğimiz sezonda Benfica maçında çok da araları iyi değildi. Mourinho ile anlaşabilecek mi? Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kaos dolu bir sezon geliyor bence. Mourinho da bir oyuncuyla konuştu demiştik. Jose Mourinho Asensio'ya planlarında yer almadığını doğrudan bildirdi. Her oyuncuyla tek tek görüşüyor demiştik. Yüzüne söylemiş Asensio'nun. Hemen oradan bir Süper Lig'e gelsen Asensio. Son dakika Gonzalo Garcia Real Madrid'de kalacak. Yani bu da niye kalıyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bence kiralık gidip geliştirmesi gerekiyor kendisini. Çünkü bu kendisini kanıtlaması gerekiyor. Arda'nın kendisini kanıtlaması gerekmiyor arkadaşlar. Kanıtladı çünkü. Kukureya'nın yeni profil fotoğrafı Dünya Kupası ile beraber çok mutlu. Eğer Arda Vini'nin arkasında sol tarafta oynarsa arkasında da Kukureya olacak. Orada da başarılı olur bence. Yani yine kadroya gelelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi diyelim ki Bellingham burada. Yani şöyle bir pozisyonda oynarlarsa eğer, şöyle bir pozisyonda oynarlarsa, üçlü orta sahayla burada oynarsa, Vini'nin arkasında oynarsa Arda Güler, arkasında Kukureya olacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Kukureya iyi bir oyuncu. Burada oynarsa da çok fazla asist yapar arkadaşlar. Tabii bu oyuncular gol atabilirse, yani bu sol tarafta oynarsa hiç şüpheniz olmasın burada da oynayacaktır arkadaşlar. O yüzden diyorum hiçbir yere artık transfer yapılmasın orta sahada. Çünkü bir boşluk bulduğu yerde oynayabilir Arda Güler. Her yerde oynayabilir. Dediğim gibi burada da oynuyor, burada da oynuyor, burada da her yerde oynuyor. Hatta City maçında sol bek oynadı Arda Güler neredeyse. Evet, yakında Dumfries'in imza töreni olacak. Santiago Bernabéu'da olacak. Mourinho'nun ve Real Madrid'in Arda Güler hakkındaki düşüncesi. Real Madrid Arda Güler'i uzun vadeli geleceklerinin en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Mbappe ile büyüyen inanılmaz teknik yeteneği ve kimyası önümüzdeki proje için devasa olarak görülüyor. Arkadaşlar bu konuda çok önemliydi. Mbappe ile olan arasındaki uyum. Yani pas uyumu, normalde Mbappe takım arkadaşlarına özgüven veren bir oyuncu değildi. Ronaldo biliyorsunuz Mesut Özil'in arkasında duruyordu, onu güçlendiriyordu, onu hep savunuyordu. Mbappe böyle bir şey yapmıyor. Arda tek başına savaşmak zorunda. Gavi'den Lionel Messi'ye sen her zaman bir numarasın mesajı geliyor. Kardeşim son dakika eğer Ferran Torres Atletico Madrid'e evet derse Alvarez ertesi gün Barcelona oyuncusu olacak, bir takas düşünüyorlar. Evet, günün sonuna da Arda Güler'in güzel saçlarıyla gelelim arkadaşlar. Gerçekten saçları çok yakışmış. Bu imajda devam etsin, kesmesin. Dediğim gibi imaj bile önemli arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bu video like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Artık abone olun arkadaşlar ya. Abone olmayanlar için söylüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.